Hepinize selamlar Donanım Depo izleyicileri. Bu videoda GTX 1080 ile 9 yıllık efsaneyle beraberiz. Çocukluk hayalimiz olan 1080 Ti'nin küçük kardeşi olan bu 1080 en azından benim yaşıtlarımın çocukluk hayali olan ama yine bilgisayarlarla ilgilenen, bilgisayarlara merakı olan herkesin de hayali olan bir karttı bu. Çünkü zamanının en tepe kartlarından biriydi ve erişmesi kolay değildi herkes açısından. Şu anda ikinci elde 4000 lira civarına bulabileceğiniz bu 9 yaşını neredeyse dolduracak olan kart. Bakalım hala oyun oynatabiliyor mu? Hep beraber göreceğiz. Öncelikle bir kutu açılışı yapalım. Ulan bu 9 yıllık kart kutu açılışı mı kaldı diyebilirsiniz ama özellikle bunu açmak istedim. Çünkü bunun önceki sahibi harbiden temiz kullanan bir arkadaş ve içindeki hiçbir ekipmana da dokunmamış. Kartın kozmetiği de çok iyi durumda. O yüzden özel olarak açmak istedim. Gördüğünüz üzere kart Evga'nın FTV modeli. Arkasına bakalım. Bir şey var mı arkasında? Şuraya bir delik koyulmuş. Bu niye anlamadım. Büyük ihtimal burada kartın bir şeyi gözüküyordu veya başka bir şey vardı. Artık bilmiyorum eksik var mı yoksa kutunun içinde başka bir şey mi burada görmemiz gerekiyordu? Fikrim yok. Açıp bakacağız zaten. İçinde ne var ne yok göreceğiz beraber. Şöyle. Çevirelim. Buraya kaliteli bir Evga baskısı koymuşlar. Eskiden genel olarak kartların bir kutu kalitesi daha iyiydi ya. Ya şu karton bile şu anda üretilen hatta RTX 3000 serilerinin bile şu karton kalitesi çok daha ince oluyor bunlara göre. Yeni üretilen kartlarda da böyle oluyor. İçinde ekstra böyle kutu koyuyorlar ama şu dış karton bile kalitesi ayrı oluyor. Ya bu bile eski kartlarda daha kaliteli ki sadece bu tepe model olduğu için değil. Ya bu durum eski RX 580'lerde falan da böyleydi. Yine kutular daha kaliteliydi. Evet burada da yine Evga yazılı bir karton klasör görüyoruz. Tripodum bu tarafta o yüzden kapağı bu tarafa doğru açamıyorum. O işi de halledeceğiz bir gün. Şöyle önce bunun içine bakarak başlayalım. Bu kocaman şey. Bu ne abi? O poster. Oğlum ben ilk defa böyle bir şey görüyorum ha. Ekran kartının kutusundan poster çıkıyor. Şöyle bu ne kadar büyük? Bayağı büyük ya. Film afişi gibi bir şey bu. Arkadaş bunu bile saklamış. Kullandım bilmiyorum ama saklamış şu an gayet de kozmetiğini koruyor. Bunu büyük bir şekilde göstermek de lazım. Adamlar uğraşmış. Güzel bir şey yapmışlar. Keşke benim de böyle bir şeyim olsaydı. Zamanında. Her şey zamanında güzel. Bir adet kullanma kılavuzu. Ulan bu bile kalın ya. Bunun kalın olmasına gerek yok da yani. Çok kalın abicim bu. Gereksiz kalın. Geçelim. Bunlar da duruyor abi. Hiç kullanılmamış. İkisi de. Hiç zarar bile görmemiş dokunulma. Gerçi bunlara ben olsam ben de bunlara dokunmazdım ya. Gerçi küçükken buna sahip olsaydım bilmiyorum. Küçükken çıkartıp bir yere yapıştırabilirdim. Sonra da bıkardım ondan. Burada diğer ürünler gösterilmiş. İstediğin sistemi keyfine göre topla diye. Evga'nın uygulamasının reklamı var. Bakalım. Bu ne abi? Bu da yine bir ekran kartını takmak için kılavuz. Bir de driver CD'si var. Evet bu klasörün içindekiler bu kadardı. Şimdi kartımızı asıl parçayı alabiliriz. Burada başka bir şey var mı? Burada da bir tane hiç açılmamış splitter kablo var. PCI Express güç kablosu. Bir tane 8 pinden 2 tane 8 pine çoğaltmak için. Hiç bu zipli poşet de değil. Bu yırtılmamış bile hiç. Takdir ediyorum. Bu kart ne ağırlığı böyle. Bayağı ağır bir şey ya. Şunun temizliğine bakar mısınız ya? Hiç 9 yıllık kart gibi mi? İçindeki o soğutma bloklarında bile toz moz gözükmüyor doğru dürüst. Yani 3-4 senelik kartlarda bile bu soğutma bloklarında yapışmış tozlar olur. Bunları fanları sökmeden temizlemek zordur ama bu kart kozmetik olarak müthiş durumda bir kart şu an. Burada güzel bir Evga GeForce GTX 1080 FTV yazısı var. 2 tane 8 pin konektörümüz var. Bu yazı da ışıklı olması lazım. Burada Evga harbiden malzemeden kaçmamış ya. Ya bu kart bayağı ağır bir kart he. Şu an elimde sanki böyle 3 fanlı daha kalın soğutma bloğu olan bir kart tutuyormuş gibi hissediyorum. Çünkü bu kart aşırı ağır. Ve elinde tuttuğun zaman da böyle kalitesini, malzemesini hissettiriyor. Ya böyle dandik plastiğimsi bir parça değil. Çelik sac bildiğimiz resmen. Öyle bir hissiyatı var. 2 yıllık kartta bile alıyoruz.
Şu olmuyor. İnsanlar bunu saklayamıyor. Ben tebrik ediyorum. Ben merak ettim abi. Bir tane 3 fanlı bir kart getireceğim. Bekleyin. Şöyle bir adet Safir Nitro Plus SE kart getirdim. RX 6900 XT bu. 3 fanlı ve devasa bir kalınlıkta olduğunu görüyorsunuz. Tabii yan yana koyayım bunları. Hem bundan daha uzun hem de kalınlık olarak da şöyle yan yana getirelim. Ya buna göre bariz çok daha kalın bir kart. Hatta bunların ağırlığını ölçmek için şimdi tartı bile getirdim. Hassas mutfak tartısı. Bir bakalım, merak ettim. Gerçi bunların ağırlıkları internette de yazıyordur da. Merak işi getirmişken ölçelim. Şöyle önce bu Nitro Plus'ı koyuyorum. Daha büyük olanı 1 kilo 300 gram geliyor. Acaba şöyle koysam ağırlığı değişecek mi? Değişmedi. Demek ki tartı kaliteli. Kenarlardan dolayı dedim. Çünkü tartının orta kısmından biraz daha yüksek bu. Öyle tamamı ortaya temas etmezse eksik ölçebilir diye. Şimdi bunu koyalım. Bu da 1 kilo 140 gram. Arada 150 gramlık bir fark var. Nitro Plus daha ağır ama bu malzeme kalitesinden dolayı ve küçük olup bu kadar ağır olmasından dolayı sanki bundan daha ağırmış gibi hissettiriyor. Elde tuttuğum zaman özellikle bu bak. Sese bir bakın. Bundaki tokluğa bak. Bu bildiğimiz çelik saç gibi bir his veriyor. Bu daha plastik gibi sanki. Metal değil de ince bir metal bu. Plastiğimsi bir şey. Zaten buraları komple plastik bunun. Evet, şimdi dilerseniz bu kartı bir bilgisayara takalım. Bize hala oyun oynatabiliyor mu ona bir bakalım. Testlere geçmeden önce ekran kartını GTX 1080 ile ucuza hallettik. Peki ya yazılım? O işi de sponsorumuz Keysoft ile çözüyoruz. Keysoft, orijinal yazılım lisanslarına 7/24 destek ve güvenli ödeme ile ulaşabileceğiniz bir platform. İçerisinde ihtiyacınıza göre çeşitli yazılımlar bulabilirsiniz. Sitede şu anda kış indirimleri mevcut. Mesela sistem kurduktan sonra ilk adım olan Windows'un istediğiniz sürümünü sepete ekleyip ödeme ekranında bu kanalın takipçilerine özel depo 50 kodunu girdiğiniz zaman ekstra %50 indirimle sahip olabilirsiniz. İndirimler sadece Windows lisansları ile sınırlı değil. Microsoft Office sürümlerinin hem Windows hem de Mac versiyonlarının bundle paketleri de dahil olmak üzere Depo 62 kodunu kullanıp da bunlara da %62 indirimle sahip olabilirsiniz. Ayrıca sitedeki diğer Windows, Mac veya mobil ürünlere de mutlaka bir göz atın derim. Ödemeyi de kredi kartı ve çeşitli yöntemlerle güvenle yapabilirsiniz. Tüm linkler ve kodlar açıklamada. Şimdi efsane kartımız GTX 1080'in testlerine geçebiliriz. Evet, şu an Cyberpunk 2077'deyiz. Bu kartın gücünü zorlamak için bu oyunu seçtim. 1080p çözünürlükteyiz. FSR falan açık değil. Grafik ayarlarımız da yüksekle orta karışık şekilde gördüğünüz gibi. Burada direktmen hepsini yüksek veya ortaya tak diye ayarlayıp geçmedim. Çünkü amacımız maksimum görüntü kalitesiyle maksimum performansı beraber almak. Hepsini ortaya ayarlasam belki aynı FPS'i alacaktım ama neden yükseğe aldığımda performans kaybı yaşamayacağım ayarları yükseltmeyeyim ki? Burada yine doku kalitesinde, gölge kalitesinde yüksekteyiz. Bazı ayarlarımız ortada ama düşükte olan ayarımız yok. Test sisteminde kullandığımız işlemci Ryzen 5 5600 fiyat performans bir işlemci ve GTX 1080'de rahatlıkla besleyebilecek, hatta fazla bile gelebilecek bir işlemci. Hemen oyunu çalıştıralım ve bakalım. Evet, şu anda 1080p'de şehrin içinde bir yerlerdeyiz. 75 FPS'lerde yazıyoruz. Şöyle burada ortalama FPS değerlerimizi de ölçelim. Biraz araba sürelim, şehirde gezelim. Hızlı araba sürdüğümüzde FPS ne kadar değişecek onu da görmüş oluruz. Evet, hızlı araba sürdüğümüzde 60 FPS, yer yer 50 FPS'leri görüyoruz. Hatta şurada bir aksiyona girebiliriz herhalde. Tabii yakın mesafeden çift eliyle sıkıyorum ya. Lütfen tek seferde... O neydi? Merhabalar. Evet, yoğun aksiyon sekanslarında da kart 60 FPS'i yine koruyabiliyor genelde. 50 FPS'leri çok nadiren görüyoruz. Rahatsız edecek seviyede değiller. Ya cidden bu arada bu FPS'leri ben bu karttan beklemiyordum. Hani böyle 1080 Ti ile falan görebiliriz diye düşünüyordum ama düz 1080 ile Cyberpunk'ta özellikle böyle bir FPS değerini görmeyi hiç beklemiyordum.
Çözünürlüğü de 2K'ya çekelim artık. Bakalım 2K'da neler olacak. Tabii ki 60 FPS'in altına düşeceğiz. Hemen buradan 2560'a 1440'a alalım. Evet, şu an FPS'imiz 40-45 aralığına geldi. Hala oynanabilir seviyede. Ya klavye mouse kullanımında böyle bir oyunda, FPS oynanan bir oyunda 40 bence kabul edilebilir seviyede değil tam. Ama yine de oynanabiliyor. Cyberpunk gibi ağır bir oyunu oynayabiliyoruz. Şöyle ortalama FPS sayacını da sıfırladık. Biraz daha şehrin içinde hızlı araba sürmek istiyorum. Kaza da yaptık abi. İnsanın gözü yüksek değerlere alışınca böyle düşük FPS'te oyun oynarken böyle saçmalıyor. Şu an bana oyun çok garip geliyor. Bir ağır çekime girmiş gibi hissettiriyor. Kalite modunda FSR 3 açalım. Bakalım. Evet, kalite modunda FSR 3 açtığımız zaman şu an ortalama FPS ayarını sıfırlıyorum. 60 FPS'lerde takılıyoruz. 1080p'deki kadar yüksek değil ama 60 FPS. 70 de gördük. 1080p'de aldığımız performansa hemen hemen yakın bir performans. En azından FSR kalite modunu açtığımız zaman 1080p'ye göre görüntü kalitesi bir tık daha iyi oluyor. 2K bir monitörünüz varsa. Ama Cyberpunk'ta GTX 1080 beni harbiden şaşırttı. Bunu söylemeden geçmeyeceğim. Sonraki oyunumuza geçelim hadi. Evet, şu an Red Dead Redemption 2'deyiz. Her ne kadar kartın kendisi kadar bir eski oyun olsa da hala da sistem zorlayan bir oyun. Fakat optimizasyon kralı da bir oyundur. Bu oyunda da kartın hala da ne kadar canlı, güçlü kaldığını size gösterelim. Yine grafik ayarlarına baktığımız zaman burada genel olarak ultra kalitedeyiz. Bütün texture kalitesinde falan, yansımada medium kalitedeyiz. Yine diğer ayarları da aynı Cyberpunk'ta olduğu gibi grafik kalitesi ile performansı birbirine dengeli tutmaya çalıştım. Evet, şu anda 77 FPS alıyoruz. Ortalama FPS sayacımızı da açalım. 1080p çözünürlükteyiz. Biraz böyle altta gezelim. Ortalama FPS'imiz ne kadar değişecek bakalım. 70'in altını gördük. 68, yine sıkıntı yok, olur. Evet, şu an kalabalık bir alana geldik. Oyunun haritasının %80'lik 70'lik bir kısmı daha açık arazilerde olmasına rağmen yine de içinde böyle kasaba, şehir tarzında yerler barındırıyor. Burası da Saint Denis, oyunun en kalabalık bölgesidir. Burada da hala da kart FPS değerlerini korumaya devam ediyor. Hatta yer yer 78 gördüğümde oldu benim. Peki biraz ortalığı kızıştırırsak ne olur? Dual pistol çekelim abi. Şöyle üçüncüyü alamadım. Dördüncüymüş. Aa, o atlı abiyi de alamamışım. Şapkasına sıktım herhalde. Evet, 1080 hala da burada ortalama FPS'i 72'de korumaya devam ediyor. 60 FPS'i bile zaman zaman görüyoruz. Minimum olarak da 54 FPS'i görmüşüz. Bu hala kabul edilebilir bir durum. Çözünürlüğü bir de 2K'ya alıp da denemek istiyorum. Hemen. Bu kartı zaten alıp da 2K'da kullanmak isteyen artık bu devirde yoktur. 1080p'de kart gayet güzel iş görüyor. Hemen 2K'dayız şu anda. Hemen ortalama FPS sayacımızı da sıfırlayalım. 50 FPS'lerde geziyoruz. Hadi şarjör yenileyelim artık lütfen. Hadi. Heh. Göremiyorum abi. O içerideki abi nerede? Minimum 49 gördük. Ortalamada 2K'da 55 FPS'lerde dolaşıyoruz. Grafikten biraz da ödün verilerek bu yükseltilebilir ama şu anda da zaten oyunun bize sunabileceği hemen hemen en yüksek grafiklerdeyiz ve GTX 1080 burada da bizi üzmüyor. Akıcı bir şekilde rahatlıkla oyunu oynayabiliyoruz. Abi sen nereye bakıyorsun? Ben orada değilim ki. Evet, şu anda Kingdom Come Deliverance 2'deyiz. 2025 yılında çıkmış bir oyun. Sistem zorlayan da bir oyun. Güncel oyunda bir de nasıl bir performans sergiliyor onu görmüş olalım. Kenar yumuşatma ayarımız en yüksekte. Diğer ayarlar da genel olarak yüksekte. Burada dokuları bir tek ultraya aldım. 1080p çözünürlükteyiz. Onu da şöyle göstereyim. Ayrıca FSR yine açık değil. Oyuna gelelim. Ortalama FPS sayacımızı da sıfırlayalım. Hocam sen niye bana... Bir dakika. Hocam lütfen. Ben peşin bırakır mısın abicim? Test yapıyorum. Lütfen bak. Test değil. Hocam şu köpeğe bir şey deyin ya. Bak bu sizin değil mi? Bak. Gel. İlla kılıçla mı sana saldıracağım? Gel. Köpeği hallettim arkadaşlar.
Sorun yok, problem yok. Şu anda 55 FPS alıyoruz. Yine kalabalık bir bölgedeyiz. Bir kamp alanındayız. Ortalama FPS'imiz 57 seviyesinde. Biraz şöyle suya bakalım. FPS'imiz artacak mı? 60 FPS alıyoruz burada da. Şöyle kalabalık yoğun bölgeye baktığımız zaman da 50'ye kadar da düşüyor. Şurada hemen farklı grafik ayarı demek istiyorum. Bir bakalım. Bunları ortaya çekelim. Nesne kalitemiz ve dokular yüksekte kalsın. Hatta yok, bu ultra'da kalsın. Çünkü ekran kartımızın VRAM'i yetiyor. Deneyselde de büyük ihtimalle yetecek. Bunları da ortaya çekersem eğer. Karakter detayı. Bunu da ortaya alalım. Şöyle oyuna geri dönelim. Ortalama FPS sayacımızı da sıfırladık. Bir 10 FPS kazancımız oldu. Artık bu yoğun kalabalık bölgeye bakarken 52 değil 62 FPS alıyoruz. Şöyle bu tarafa açıklığa gidelim. Burada da 70'leri gördük. 1080p çözünürlükteyiz. Hemen bir 2K'ya da geçelim. Şöyle 2K'da kalabalık yoğun bölgeye baktığımızda 43 FPS. Şöyle açık alana baktığımız zaman da 48-50'yi zorluyoruz. 2K'da böyle bir performans değerimiz var. Kart hala kendi gücünü konuşturuyor. Oyun bu şekilde de gayet oynanabilir seviyede. Son olarak burada Counter Strike 2'deyiz. Bir de rekabetçi oyun deneyelim istedim. Burada rekabetçi oyunda her ne kadar işlemcinin payı hikayeli oyunlara göre bir tık daha yüksek olsa da taktığımız işlemci zaten çok üstün düzey bir işlemci değildir. Ryzen 5 5600. 2K çözünürlükteyiz bu sefer burada. Grafik ayarlarımızı da oyunun ayarladığı gibi bıraktım. MSA'mız 2x'te. Onun dışında diğer ayarlar yüksekte. Çevre emilimini de yüksek yapalım hatta. Biz böyle oynayalım. Oyuna dönelim. Yer yer 200 FPS Inferno haritasında bir Deathmatch maçındayız. Minimum FPS'imiz 123. Ortalama 167-166'da takılıyoruz. Maksimumda 221'i görmüşüz. Bir de burada çözünürlük değiştirip deneyelim. Çünkü ben kimsenin zaten bu düz 16'ya 9 2K'da oyunu oynadığını zannetmiyorum. Çözünürlüğümüzü hemen 4'e 3 yapalım. Burada 1920'ye 1440'a bir geçiş yapalım. Bu 2K monitörde 4'e 3'te oynayabileceğiniz en yüksek çözünürlük. Özel bir çözünürlük. Ortalama FPS'imiz şu an bir tık daha arttı. Minimum'a da bakacağız. Biraz daha oynamaya devam edelim. Minimum FPS'imizi de daha düzgün görmüş oluruz. 187 FPS'lerdeyiz. Kabul edilebilir bir FPS CS için zaten çoğumuz 144 Hz, 165 Hz, 180 Hz monitör kullanıyoruz. Biraz burada 180 Hz monitör kullanan arkadaşlar için sıkıntı çıkabilir. O yüzden ben 1080p monitörde alabileceğimiz en yüksek 4'e 3 çözünürlük olan 1440'a 1080'e geçiş yapıyorum. Burada hemen de izleyici moduna geçirmiş bizi. Ortalama FPS'imizi de sıfırlayalım şöyle. Sana bıçak atabilir miyim? Lütfen. Hadi seni de vurayım lütfen. Hareket etme. Vuramıyorum. Vurdum sonunda. Şu anlık ortalama FPS'imiz 210, 208. Biraz daha oynarsak bu iyice oturur. Şu anda da ekranda ben 250'leri gördüm. En fazla 275 görmüşüz. Minimumda 178 FPS'i görmüşüz. Eğer monitörünüz 1080p ise burada hiçbir sorun yok demektir. 180 Hz ise biraz standart 180 Hz'e çıkmaya başladı çünkü. 144 Hz'lerdeydi oyuncu monitörleri. 165 ardından da şu an piyasada 180 Hz monitörler dolaşıyor. Yani 1080p 180 Hz monitör kullanan bir arkadaş yine GTX 1080 ile CS2'de bir problem çekmez. Niye gitmedi benim mermim mesela abi? Hayır. Yaklaşık bir 5 dakikadır veya bir tık daha fazla sürede olmuş olabilir. Oynuyorum. 1440'a 1080 çözünürlükte. Ortalama FPS'imiz 240'ta artık. Sabitlendi. Daha düşmüyor. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki GTX 1080 Counter Strike 2 oynamak için müthiş ideal bir kart hala. 240 Hz monitörünüz varsa bile hala 1080p ise rahatlıkla bu oyunu oynayabilirsiniz. Yani bu kart hala da çok güçlü. Zamanının efsanesi, en tepe modellerden birisi. 9 senelik kart neredeyse. Yani ona dikkat çekerim. Hala da günümüzde iş görebiliyor. Ya rahatlıkla iş görüyor günümüzde. Tabii ki de en güncel oyunları 2K monitörde yüksek ayarlarda böyle çok akıcı oynamak istiyorum diyorsanız tercih edilesi bir kart değil ama 4000 lira bir bütçeyle zaten sıfırı yok. İkinci elde gidip 4060'ın performansında neredeyse bir kart alabiliyorsunuz. Yani 4060'ın bir tık altında kalır ama aradaki fiyat farkı 4060 bunun neredeyse 3 katı kadar pahalı. Ve GTX 1080'in günümüzdeki performansı bu şekilde. Açıkçası benim beklediğimden bir tık daha fazlaydı. Yani ben bunun bir
biraz daha altını bekliyordum ama kart bize bende hala bu kadar kas gücü var diye göstermiş oldu kendini. Tabii ki eski bir kart artık. İkinci elde temizini bulmak biraz uğraştırır ama fiyatını göz önünde bulundurduğumuzda hiç küçümsenmeyecek bir performansı var bu kartın hala. Siz 1080 hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepsini okuyoruz. Eğer içerik hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Donanım Depo iyi oyunlar diler.